Tam bundan 1,5 yıl önce Dijital Sirk'in ilk bölümü çıktığında Jax karakterini gördükten sonra ne kadar sevmediğimi, nefret ettiğimi ve neden bu şekilde şerefsiz bir karakter olduğunu söylemiştim. Fakat bu videodan sonra acayip linçler yemiştim. Jax'ı seven kitle tarafından bayağı bir sağdan sola çarpılmıştım. Fakat bugün sizlere Jax'ın baştan sona hikayesini, neden böyle davrandığına, teorilerine ve gerçek anlamda Dijital Sirk'te bir kardeşinin olabileceğine dair varsayımlarla beraber bu hikayeyi sizlere kurgulayacağız. Ve tabii ki de Pomni'ye neden bu kadar yakınlaştığını ve akabinde onun en yakın arkadaşı olan Ribbit ve Kung Fu'nun ölümüne neden olmasıyla beraber travmatik bir şekilde bu davranışının altyapısına en yakın arkadaşı olan Ribbit'in soyutlanmasına neden olan gizli yeteneğinin ne olduğuna dair teoriler üreteceğiz. İlk öncelikle burada şöyle bir parantez açmak istiyorum. Yorumlara Dijital Sirk'teki en sevdiğiniz karakteri ve nedenini yazmanızı istiyorum. Çünkü bunu isteme sebebim ona göre en çok beğeni alan bir sonraki videonun konusu olacak. O yüzden yorumlara en sevdiğiniz karakterin nedeniyle beraber yazmanızı istiyorum. Bunun yanında eğer videoyu beğendiyseniz de videoyu beğenebilir, kanalıma abone olabilir, teoriler için yorumlar veya Discord sunucuma gelebilirsin ve senden ricam beni Instagram'da takip edersen de harika olur. Daha fazla video için de takipte kal diyerekten ben Masalcı Dede, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İlk öncelikle sizlere belirli çaplı teorilerden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Jax karakteri tam bir şerefsiz ama bu davranışının arkasında geçerli bir sebep olduğunu özellikle 6. bölümle beraber öğrenmiştik. Bu arada 6. bölümün teorisine ve hikayesine bakmak istersen de hemen şuradan bakabilirsin. Bunun yanında Jax karakteri özellikle Pomni ile yakınlaşmasının temel bir sebebi olduğunu söylemiştim. Bunun nedeni özellikle Kofmu karakterinin, Kofmu diyorum direkt onu o şekilde geçeceğim, çok benzemesinden dolayıdır. Biliyorsunuz Pomni, Kofmu ve Rabbit karakterlerin yanakları biraz pembedir. Pomni'nin bu benzerliği bu karakterleri ona hatırlatmakta. Çünkü ölümünün, daha doğrusu soyutlanmasının temel nedeni Jax'ın yüzünden olduğunu ve bu durumdan da suçluluk duyduğunu biliyoruz. Daha önceleri bilirsiniz 4 ve 5. bölümlerde özellikle Jax'ın neden arkadaşının olmadığını söylerken Ragatha'nın artık onun bir arkadaşı yok demesinin iki temel sebebi var. Birincisi Kofmu ve Rabbit karakterlerin soyutlanmasına neden olması. İkincisi aslında bir teoriye göre Jax'ın Mısır'ı sevmemesinden dolayı ve özellikle de Ragatha'nın çiftlikten geldiğini bildiğimizden kaynaklı aslında bu ikisinin bir kardeş olabileceğine dair bir teori var. En büyük nedenlerden bir tanesi bu olduğu gibi bir de renklerindeki benzer tonlardan kaynaklı. İkisi de biliyorsunuz ki mora yakın karakterlerdir. Bu sebeple hem Mısır'ı sevmemesi ve Mısır'dan korkmaması hem de Ragatha ile beraber aynı renkleri taşıması ve ikisinin de çiftliksel olarak benzerlikleri bu kardeş teorisini de önemli ölçüde doğrulamakta. Konuya dönecek olursak Jax karakterinin neden arkadaş edinmek istememesi, böyle şerefsiz davranması ve en önemlisi sevdiği arkadaşlarının soyutlanmasının neden olan gizli yeteneğinin büyük ihtimalle çok korkunç bir hal almasıyla özellikle Ribbit'in bundan korkması ve akabinde onu depresyona sürüklemesinden kaynaklı olabilir. Çünkü en son Ribbit'in soyutlanmadan önceki kaygı durumundayken Jax'ın ondan özür dilemek istemesi, fakat Jax'ın ondan özür dilemek için yanına gittiğinde ağlar bir vaziyette olduğunu öğrenmiştik. Bu nedenle de özür dileyemeden kendini kaybetmesi ve soyutlanmasına neden olan kişinin Jax olduğunu ve akabinde bu arkadaşını kaybetmesiyle beraber kendini biraz içine kapanık ve dışarıya yönelik kötü bir davranış sergilemesinin temel sebebi olduğunu öğrenmiş olduk. Fakat şöyle bir parantez açmak istiyorum. Aslında Jax insanlardan kendini nefret ettirerek kendini koruduğu gibi aslında arkadaşlarını da koruyor. Belki bu teori sizlere saçma gelebilir ama şöyle düşünün. Özellikle 6. bölümde Pomni'ye beni sevme, beni umursama, benim üzerime bu kadar düşme dediğinde aslında gelecekte bir gün Jax karakterinin belki de soyutlanma potansiyelinin fazla olması ve akabinde eğer o da soyutlanırsa arkadaşlarının veya Pomni'nin üzülebileceğinden kaynaklı. Yani aslında hem kendisini düşünüyor hem de karşıdaki arkadaşlarını düşünüyor. Yani özellikle de Pomni'yi. Çünkü Pomni karakteri hem Kung Fu hem de Ribbit karakterine çok benziyor ve ona hatırlatıyor.
Kufmu'yu nereden önemsediğini biliyoruz sorusuna da özellikle de birinci bölümde soyutlananları gösterirken o karakterin soyutlandıktan sonra Kain tarafından mahzene kapatılırken gerçek anlamda Jax'in ona bakarken hem üzüntü hem de ona karşı büyük bir öfke, daha doğrusu mahzene girerkenki tavrı gerçek öfkesini yansıtıyor. Belki ondan kaynaklı olduğu için olabilir ama gerçekten onun o mahzene girmesi onu öfkelendiriyor. Bu anlamsız sirkte o bu durumdan çok rahatsız. Peki Ragatha ile olan ilişkilerinin bu denli yıpranmasının temel sebebi ne? Tabii ki de Ribbit karakteri özellikle Ragatha ve Jax arasındaki bir nevi köprü veya yapıştırıcı görevi görmesinden kaynaklı ve akabinde Jax yüzünden Ribbit'in soyutlanmasıyla beraber arasındaki bağların kopmasına neden olmuştur. Çünkü Ragatha karakteri Ribbit'in soyutlanmasındaki ana faktörün Jax olduğunu biliyor ve o bu durumdaki suçlu kişi olarak görülüyor. Ki zaten de öyle. Ve şöyle bir bilgi daha vermek istiyorum. Aslında Jax soyutlanmak isteyen karakterlerden bir tanesi. Bunu nereden anlıyoruz? Özellikle 6. bölümle beraber Pomni'nin silahını kendi kafasına dayayarak beni vurmanı istiyorum derken özellikle Alt F4 ibaresinin çıkması bu isteğinin önemli bir etkilerinden ve kanıtlarından bir tanesi. Çünkü o mevcut olan varoluştan kaçmak istiyor. Sirk'in o aptallığı ve kendisinin burada hapsolması ve geçmişine dair birçok şeyi hatırlayamaması onun bir an önce bu durumdan kurtulma isteğinin temel nedeni. Kendini öldürmek, soyutlamak istiyor. Fakat tam olarak bunu nasıl yapacağını bilmiyor. Belki de onun gizli yeteneği şu an için ne olduğunu bilmiyoruz ama büyük derecede olaylara etki ettiğini biliyoruz. Belki gelecekte bu soyutlanmaya karşı büyük önem arz edebilir. Yani belki de soyutlanmanın önüne geçebilecek, tam olarak gizli yeteneğini kullanabilecek. Çünkü Ribbit'i soyutlarken, daha doğrusu soyutlanmasına neden olan yeteneğini, gizli olan yeteneğini ortaya çıkartırken ki olaylardan kaynaklı gerçekleşiyor. Başarısız olan bu gizli yeteneğini çıkartma girişimi Ribbit'in soyutlanmasına neden olmuştu. Ve akabinde bu Jax'in şerefsiz veya tabiri caizse umursamaz bir karaktere dönüşmesine neden olmuştur. Belki de değil, gerçek anlamda Jax karakteri içten içe iyidir. Bu kadar umursamaz, bu kadar şerefsiz, bu kadar aklınıza gelebilecek gıcık bir karakter olmasının temel sebebi o tüm her şeyden kaçma girişimidir. Gerçeklikten kopma girişimidir. Zaten ben sizlere daha önceki 6. bölümünün teorisini incelerken Jax karakteri en bilinçli, en akıllı ve 4. duvarı kırabilen tek karakter olduğunu söylemiştim. Ve büyük ihtimalle dijital sirkteki en önemli karakterlerden bir tanesi. Ancak o normal olan gerçeklikten kaçmak istiyor. Belki de soyutlanmak istiyor. Belki de dijital sirkten kaçmanın tek yolunun soyutlanmak olduğunu biliyor. Ancak bunu nasıl yapacağını veya diğer arkadaşlarının başlarını belaya sokmak istemediğinden kaynaklı bu şekilde davranıyor olabilir. Tabi bununla alakalı onlarca, yüzlerce teori üretebiliriz. Ama Jax'in hikayesi ve teorileri bundan ibaret. Daha fazla video yapmak istiyorum ancak şu an için yeterli kanıt elimde yok. Teoriler için yine yorumlara gelebilirsiniz ve en önemlisi daha fazla video için de videoyu beğenebilir, kanalıma abone olabilir ve beni Instagram'dan takip edebilirsin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.